Şu an bu gezdiğimiz yerlerde 80 ila 100 bin kişinin yaşadığını söylüyorlar arkadaşlar. Beni tanımayanlarınız için ben Burak. Kendi halinde dünyayı gezen ve deneyimlerini bu kanalda paylaşan bir dostunuzum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Domuz kafalarını asmışlar buraya. Gövdesini başka bir yere. Böyle parça parça ayırmışlar burada. Satıyorlar arkadaşlar. Açıkta satıyorlar. Burada QR kod koymuşlar. İstiyorsanız QR koddan okutup da ödeme yapabiliyorsunuz. Hem nakit hem bu şekil. Bangkok'tan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Şu an Tayland'ın ve Bangkok'un en yoksul ve en büyük gecekondu mahallelerinden birine geldim. Şansıma pazar kuruluyormuş bu gecekondu mahallesinde. Adını aşağı yazacağım, telaffuz edemiyorum. Koeng Toi mi, öyle bir şey ya. Taylandlı bir iki kişiye sordum ya, buraya gidebilir miyim, sıkıntı yaşar mıyım, tehlikeli midir diye. Bir tanesi burada Myanmar mafyası var, sıkıntı yaşarsın dedi, böyle silah işareti falan yaptı. Bir tane Taylandlıya sordum, gidersin dedi, hiçbir sıkıntı yaşamazsın dedi, oradaki insanlar çok nazik dedi. Geldik bakalım, bastık kameranın kayıt tuşuna. Gezeceğiz, göstereceğim sizlere buraları. Pelenk de var bu videoda. Sağ ol, sen necesen kardeşim. Peleng'i tanıyorsunuz arkadaşlar, artık bir önceki videoyu izlediyseniz onu tanıtmıştım sizlere. Bir de Gökberk de bizle birlikte. Gökberk nerede bilmiyorum. Çocuğun şarjı yoktu, inşallah kaybolmaz. Kaybolursa onu bulamayız artık. Buraları göstermek istiyorum. Yani Bangkok'a geldim, tamam, tapınakları gezeceğiz, birçok yeri gezeceğiz, göreceğiz ama burada da bir gecekondu mahallesini gezip göstermek istedim sizlere. Oo, burada açıkta satıyorlar böyle. Hayvanın muhtelif yerlerini, ciğeridir, işkembesidir. Hello, savadika. Burada ne satıyor? Böyle noodle tarzı bir şey satıyor, paket. Bunu yemeklerle karıştırıp o şekilde yiyorlar. Burada taze tuttukları balıkları getirmişler. Canlı bir şekilde satıyorlar. Dilerseniz burada kesip parçalayıp kılçıklarından ayırıp size veriyorlar. Tabi restoranlar daha çok alışveriş yapıyorlardır. Bu muhitte yaşayan insanlar alışveriş yapıyordur buralardan. Tayland'ın 72 milyon aşağı yukarı bir nüfusu var arkadaşlar. Burası dünyanın en turist ülkelerinden bir tanesi. Bangkok'ta aşağı yukarı 11 milyon nüfusa sahip. Şimdi baktığımızda ana gelir kaynakları turizm. Ama insanlar hani turizmin bu kadar iyi, güzel olduğu bir ülkede çok mu iyi koşullarda yaşıyorlar? Hayır. Birazcık arka mahallelere gittiğiniz zaman ciddi anlamda yoksullukla mücadele ettiklerini görüyorsunuz. Buraya gelmeden önce internette birazcık araştırma yaptım. Hani Taylandlılar acaba bir ay boyunca çalıştıklarında kaç para kazanıyorlar diye. Abilerimiz burada alışveriş yapanların şeylerini taşıyorlar. Eşyalarını, sebzelerini, meyvelerini taşıyorlar. Araştırma yaptığımda birkaç tane farklı internet sitesinden aldığım rakamın ortalamasını söylemek istiyorum sizlere. Günlük 300 ila 400 baht arasında kazanıyormuş bu insanlar. Yani aya vurduğunuzda 10-12 bin lira civarı bir şey yapıyor. Şimdi burada kiralar nasıldır vesairedir, çok farklı rakamlar yazıyor internette. Birini bulup da sormak lazım ama bakalım, İngilizcesi iyi olan birini bulursam derdimizi anlatmaya çalışırız. Şöyle kaldıkları evleri de göstereyim sizlere arkadaşlar. Bayağı bakımsız. Hep aynı tip evler. Anladığım kadarıyla metrekare açısından bayağı düşük, küçük evlerde yaşıyorlar. Bakımsız. Genelde balkonu var. Önünde çiçekler vesaireler var. Yani çiçeğe de, görüntüye de önem veriyorlar. Yetiştiriyorlar bayağı çiçek.
Buradaki ara sokaklarda gezince gözünüze çarpıyor bu detay. Ama bu genel yoksulluk hali ve sokakların kirliliği gözünüze çarpıyor arkadaşlar. Tabi bu kirlilikten bahsetmiyorum. Şu an bu pazar kurulu olduğu için buraya hemen bir yere topluyorlar çöpleri. Daha sonrasında ileride çöp arabası var ya. O da artık yavaş yavaş bu çöpleri temizliyor. Bu ağzındaki mouth. Aç ağzını abi. Ağzında bir şey vardı değil mi? Kardeşim ağzı var. Öyle. What is it? What he choose? Anlamadılar. He choose something. Anlamadılar. Şimdi burada Dayı dur dayı. This photo. What is this? What is it? Nah, this. Ha. Bu Hindistan'da çiğnedikleri şey değil mi? Sen daha iyi bilirsin. O değil mi? Okay. Ha. O değil. Kapın kap, thank you. Abi toplandılar etrafımızda. Thank you. Yeah, thank you. Myanmar? Yeah, thank you. Myanmar. Yeah, man. Yeah, thank you very much. Gel bu taraftan. Gökberk orada kaldı bence. Gökberk'i kaybettik. Burada ablalarımız burayı temizliyor hemen hızlı. Belki tapanmalı. Gökberk Kevin gibi. Taparız ya. Bak çöpleri ortaya topluyorlar abi. Güzel bir sistem. Hindistan'dan yakışıdı. Arka geri yanaşıyor çöp kamyonu. Topluyorlar hemen. Günün son ışıklarını görüyoruz arkadaşlar karşıda. Şimdi Gecekondu Mahallesi'nin başka bir kısmına geldik. Burada tel örgünün arkasında hemen bu apartman kompleksinin önünde bir pazar kurmuşlar. Yine buraya girmeyeceğim şimdi. Hava çok kararmadan asıl görmek istediğimiz yere gitmek istiyoruz. Ama şu evleri göstermek istedim sizlere. Şu kabloya bakar mısınız? Evlere de bayağı bir böyle korumalık falan yapmışlar. Şöyle yolda yürüyoruz çünkü kaldırım işgal altında. Gökberk'i de bulduk. İleride bir yerde bekliyordu bizi. Pelenk'le hemen gittik, onu bulduk. Gecekondu'nun bu kısmına geldik. Abi seni şarjın bitmeden iyi ki bulduk ya. Evet gerçekten. Evet. Yoksa ben burada yani hiçbir fikrim yoktu ne yapacağım. Gökberk'i de Bangkok'a geldiğim ilk videodan tanıyorsunuz. Bir önceki videodan. Pelenk'i zaten tanıyorsunuz. Onu da göstermiştim. Buradan girelim abi bence. Girelim. Şimdi Gecekondu Mahallesi'nin farklı bir kısmındayız. Bakalım, şu ana kadar burada turist görmedik. Hello, savadikap. Sana da savadikap lan. Adamlara selam versene dedi ya. Selam ver lan adamlara. Şeyi fark ettin mi ama bak, çok güler yüzlü burada insanlar. Bir hav de lan. Bir havlamak istedi ya. Bir hav de ya. Güler yüzlü ama buradaki insanlar. Bak oraları göster. Hepsi Evet. tehlike. Hepsi. Ya, ya var ya, o çocuk bizim diyor, bir de Myanmar mafyası var burada diyor. Silah diyor, bir Myanmar şey mafyası. diyor. Bir de sen buraya bu şortla geldin ya. Kanka 2 saat sonra şöyleyiz tamam. Help Azerbaycan. Hello. Hello, savadikap. Size. Ama bir şey söyleyeyim mi, bak evlerin hepsi böyle korumalık var, fark ettiyseniz. Bence çok küçükler. Evet, evler çok küçük. Sanırım videonun başında da söyledim, hem Bangkok özelinde hem de Tayland özelinde en büyük gecekondu mahallelerinden biri olarak geçiyor. Şu kabloların haline bakar mısınız? Çalışmayan kabloları sökmüyorlarmış, orada bırakıyorlarmış, yenisini üzerine ekliyorlarmış. O yüzden böyle karma karışık bir yapısı var. Apartmanlarda keza böyle korumalıklı. Yani burası için biraz tehlikeli de diyorlar. Tehlikeli değil diyen de var. Şu ana kadar insanlar hep böyle güler yüzle karşıladık. Mahallenin içerisindeyiz sonuçta. Ne güzel rengarenk. Güney Amerika'yı anımsattım ona. Gezdikçe göreceğiz. Ama hiç polis bir şey görmedim bu çevrede. Bazı sokaklarda polis oluyor çünkü. Bu çevrede görmedim. Çok fazla atölye var. Burada fason üretimde vardır kuvvetle muhtemel. Sokak yemekleri tabii olmazsa olmaz. Ama bu evler, kablolar, bu görüntü yoksulluğu hissettiriyor sizlere. Ara sokaklardan birine girdik şimdi. Şu an bu gezdiğimiz yerlerde savadika 80 ila 100 bin kişinin yaşadığını söylüyorlar arkadaşlar. Savadika. Burada kurt yapıyor abimiz. Kurt kızartıyor.
Tabi burada yiyorlar. Turistler için de satıyorlar. Kendileri de tüketiyorlar. Birazcık sakin. Şöyle ara sokaklara girebiliriz ya. Burada abimiz televizyon izliyor. Baksanıza insanların evlerine. Yani böyle demir korkuluklarla kapatmışlar. İşte kıyafetlerini dışarı koymuşlar. İşte barakalarda yaşayanlar var. Hello, sawadika. Hello, how are you? Do you speak English? Little bit. You're living this neighborhood, right? Yeah. How many people living this neighborhood? I don't know. Big, maybe. Too much? I don't know. I don't know. Oh. Ah. How are you? What is your name? Eh. My name is Burak. Burak. From Turkey. Turkey. Uh-huh. Same, yes. Yes, my friend. I'm from Turkey. My name is Berk. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. You living here? What's your name? Hello, sawadika. Dünya tatlısıymış bak. Okay. Ah. Ha, bunu mu geçireceksin? You need help? Ah, okay. Berk. Arkadaş şeyi geçirecek de istiyorsan bir kaçılalım. Haban. What is your name? Gel tokalaşalım. Gel tokalaşalım gel. Merhaba. Sawadika. Çok tatlı ya. Bangkok. 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 Ah, like Bangkok. Hello. ไปเดี๋ยวพี่มาไป Bye bye. บ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย see you See you. see you Kediye baksana nasıl oturmuş motorun üstüne. Sahipleniyor. Kedi gördük. Çok fazla kedi köpek var ve besliyorlar. Sürekli yemek görüyorum önlerinde. Arka tarafta bizi takip ediyor. Koşuyor. Ne tarafa doğru? Şu tarafa doğru gidelim. Aa, Pelenk nerede? Ha, Pelenk orada. O da geliyor. Ya çok tatlı ya. Dünya tatlısı ya maşallah. Fark ettin mi? Şey ya, güler yüzlü buradaki insanlar. Evet. Herhangi bir Güler yüzlü. Bir sıkıntı çok olmadı iyi hiç. davrandılar. Pelenk bu tarafa. Şimdi bu tarafa girdik zaten. Hello, savadika. Thank you very much. Savadikap genç. Burada tabii bir köpek tarafından ısırılmak hiç istemem. Sol tarafımızda bakın burada mutfağı var. Hello, savadikap. Savadikap. Savadikap da merhaba demek arkadaşlar bu arada Tay dilinde. Savadikap. Savadikap. Tayince merhaba demek genelde. Savadika. Burada çıkmaz sokak sanırım. Yanlış bir yere mi girdik? Şuradan çıkış da olabilir gerçi. Bir bakalım şöyle insanların evlerini de göstereyim bir yandan. Ne tarafa dönelim? Hello, savadika. Buradan böyle devam edelim. Şeye benzettim burayı ya. Lübnan'da, Beyrut'ta bir tane mülteci kampı vardı. Sabra Shatila mülteci kampı. Oranın ara sokaklarına benzettim. Bazı kısımları bu şekilde labirentti. Orada hatta böyle bazı arkadaşlar ben gezerken senin ne işin var burada? İşte niye fotoğraf çekiyorsun, niye video çekiyorsun falan diye uyarmışlardı beni. Tabii ben sonra kendimi tanıttım, böyle amacımı, maksadımı söyledim. Sağ olsunlar. Güzel de karşıladılar beni. Oraya benzettim yani burayı. Savadika. Do you speak English? No. No English. Ciao. Okay. Thank you. Yani gelen geçen olursa soruyorum. Biliyor musunuz İngilizce diye. Bu arada Gökberk'i hiç kaybetmek istemiyorum. Çocuğun şarjı yok. Şuradan bir yerden döndüm, acaba beni takip etti mi? Gökberk. Beni takip etmemiş.
Burada bulamazsak Gökberk'i sıkıntı. Şarj olmadığı için. Gerçi bir yerden şarj eder telefonunu. Yani buradaki insanlar. Ya sen heykel misin ya öyle duruyorsun ha? Ya nasıl oyuncu bak oyuncu. Ama şimdi Gökberk'i bulalım. Yardımcı olur yani buradaki insanlar. Sıkıntı olmaz da yine de kaybetmeyelim onu. Gökberk. Hah tamam. Ben de seni arıyorum. Ben de şarjın bitti ya. Kaybettim. Gel buradan gideceğiz de Tamam. bizim pelenk Geldi. Hemen o da geldi burada. mi? Tamam. O da burada. Ezan okunuyor. Evet, burada ben duymuştum, bakın ezan. Tamam Aynen. o zaman Müslüman bir grupta burada yaşıyor. Çünkü şeyi biliyorum, Bangkok'un içinde bir Müslüman nüfus yaşıyor ama nerede, hangi mahallede bilmiyordum. Buradan gideceğiz abi. Aradığımız sokağı bulduk. Böyle yerlerde tek gelirseniz yani yine de bir sıkıntı yaşarsınız, yaşamazsınız. O tabii ki deneyime kalıyor ama bir arkadaş grubuyla geliyorsanız çok ayrılmamaya çalışın. Birbirimizin sesleri mutlaka kameraya geliyordur, gidiyordur ama o önemli değil. Önemli olan bizim güvenliğimiz. Biz o açıdan bakıyoruz. Maksat sizlere burayı göstermek, tanıtmak. Hem Peleng'in hem de Gökberk'in YouTube kanallarını ben hem açıklamaları hem şu anda ekranda görüyorsunuz. Bırakacağım. Takip edersiniz, destek olursunuz. Yorum yazarsınız arkadaşlar. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Benim de kanalımı takip ederseniz, videoları beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Aradığımız yere çıktık şimdi. Bu tren raylarının üzerinde de evler var. Ama hala tren işliyor mu burada bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey bulamadım. Yani işliyor da olabilir gerçi, evlere yakın geçiyordur tren. Ama abimizin biri tren rayının üzerine tezgah kurmuştu. Belki bu saatte geçmiyordur, bilmiyorum. Savadika. Burada ablamız ne yapıyor artık? Noodle falan yapıyor. Hello. Abi çok zor koşullarda yaşıyorlar ya. Şöyle sizlere göstermek istiyorum ama şimdi burada oturan kişi dışarıda olsa izin alırdım. Öyle ziyaret ederdim evini. İzin almadan evin içine de girmeyelim yani, ayıp. Hello. Savadikap. Yanaklara bak, yanaklara. Savadikap. Savadikap. Oo. Kediler kavga ediyor orada. Savadikap teyze. Kediler. Teyzem burada yaşıyor ya. Burada yaşıyor teyzem ya. Yani arkadaşlar hiç merak etmeyin. Yani çünkü bu tarz videoları izleyenler genelde şey diyor, hani maddi destekte bulun, niye bulunmuyorsun filan yargılayan insanlar oluyor. Ben kamera önünde göstermeyi sevmiyorum. Tabii ki de elimden geldiğince destek oluyorum insanlara. Teyzemiz burada yaşıyor arkadaşlar. Şu yaktığı şey de sinekleri kovması için yaktığı şey. Burada kıyafetleri var. Gerçekten çok zor bir yaşam ya. Gerçekten zor bir yaşam. Do you speak English? English? Do you speak English? Little. Little. What is your name? My name Pachali. Pacheli. My name is Burak. Oh, Bulat. Nice to meet you. I'm from Turkey. Turkey. How old are you? Huh? How old are you? Your age? Oh, I have two. Two, yeah, two. Two violin. You living here? Yeah, problem for how many problem? Very problem. Teyze bir şeyler anlatıyor ama çok fazla anlayamadım ben açıkçası. Ben de anlayamadım. They go back home, no have no. Galiba para istiyor ya da Olabilir. Ya para teyze, problemlerini bahsediyor. evet, Evet, buradaki kendisi. sıkıntılardan bahsediyor teyze de. Yes. Nice to meet you. Nice to meet Nice you. to meet you. Tomorrow he pay you. Tomorrow. Tomorrow. Biraz sonra ben de deliye yapacağım. Ah. What is your name? Mu. Mu.
Your name? Lek. Le. Lek. My name is Burak. 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 From Türkiye, Turkey. Turkey. Aha. Nice to meet you. Bu ablalarla tanıştım da şimdi sağ olsun içeri davet etti ama bende ayakkabı var, girmek istemiyorum. Sizlere buradan göstermek istedim ablanın yaşadığı evi. Böyle üst katı da var. Arkadaşlar fark ettiyseniz ev şeyden böyle suntadan muntana yapmışlar, böyle tahtadan yapmışlar. Yani duvar değil, beton dökmemişler. O yüzden ya ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum. Şöyle sizlere ablanın yaşadığı evi de göstermek istedim. Sağ olsun kendisi izin verdi. Böyle çocuklarının kıyafetleri de var burada. Bir sürü eşyalar var. Buzdolabı vesaire var. Kapın kap, thank you. Ablamız da burada kalıyor, yaşıyor. Thank you kapın kap. Şimdi çocuklar için birazcık alışveriş yapalım buradan. Hello. Birkaç bir şey alalım. Burada çok fazla çocuk var. Çikolatadır bir şeydir dağıtırız onlara. Can I? Okay. Dayı hiç yüzümüze bakmıyor ya. Ne yapıyorsun? Gel. Sana da alayım mı? He? Abi hiç hep all. Everything. Bu abimiz buraya tezgah atmış, yolu kapatmış. Buradan böyle dümdüz yürüyorsunuz. Daha demin o gezdiğimiz kısma ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Burası işte komple o Gecekondu Mahallesi. Bu çevrede, bu muhitte. Buradan biraz arka tarafa yürüyünce de o videonun başındaki markete, sokak pazarına, halk pazarına ulaşıyorsunuz. Biz ilk oraya gittik, sonra buraya geldik. İleride bir eğlence var galiba, ışık gösterisi var. Arkadaşlar biz şehir merkezine geldik. Burası Demokrasi Meydanı. Şöyle sizlere meydanı ve anıtı göstermek istiyorum. Devasa bir anıt var meydanın ortasında. Bayağı büyük bir yer burası. Ana trafik hattı bu caddeler üzerinden akıyor. Bu taraf böyle gidiş, bu taraf geliş. Biliyorsunuz Tayland'da araçlar ve trafik soldan akıyor. Abi nasıldı mahalle? Valla mahalle gerçekten çok farklıydı. Özellikle böyle oradaki tabii hayatı görünce insan bir kendini sorguluyor, kendi hayatını. Benim en çok hoşuma giden çocuklar oldu. Valla çocuk dünyanın her yerinde çocuk koşarak bizim yanımıza geldi. Hatta 2 tanesi bizi son çıkana kadar takip ettiler. İnşallah şansları bahtları güzel olsun valla. Ya Güzel çok, bir hayat onları beklesin. evet çok zor şartlarda yaşıyorlar. zor Gerçekten maalesef. çok zor şartlarda yaşıyorlar. Ya umarım bu durum ileride düzelir. Bu da bizim mücadelemizde olur diye düşünüyorum ben yani. Ama böyle göz ardı edersek bu tarz yaşamları, göz ardı ettiğimiz zaman normalleştirmiş oluyoruz. Aynen öyle. O yüzden Dünyanın her yerinde bu evet, tarz bu mahalleler, milyonlarca çark insanlar devam var. ediyor ne yazık Maalesef. ki. Maalesef. Yeşil yandı, gel geçelim. Hadi geçelim. Bu arada buradaki otobüs duraklarından şehrin böyle farklı noktalarına da gidiş çok uygun fiyatlı. Ya bu cadde aslında buranın böyle en ana işlek caddesi. Belediye otobüslerine nakit ücret Direkt ödüyorsun. nakit veriyorsun. Onu gördüm ama kaç para biliyor musun? Nereye gideceğini sana soruyor. Ha gittin metro Gittiğin gibi. yere kadar, evet, ama maksimum en fazla 20 baht. Aa iyi, Yani 20 daha fazlası TL. yoktur, aynen. Nakit bir şekilde ödeyebilirsiniz. onu. İyi, güzelmiş. Çok pahalı değil. Evet evet, gayet uygun. Bu yolda Khao San Road'a giden yol. Direkt Kaohsiung. Şimdi yürüyeceğiz, hemen ilk sağ olması lazım Khao San Road'a. Çok fazla evsiz var yalnız ya. Bilmiyorum, Bu tarafta- dikkat ettin mi? Evet, bu tarafta çok var. Oo, bir şey oluyor arkada. Çok fazla ambulans da gördük ama ben geldiğimden beri bayağı bir ambulans sirkülasyonu Evet, gördüm. evet, Bilmiyorum bayağı senin var. dikkatini çekti mi? Bayağı var. Bu arada buradaki evsizlerin kendi tercihimiz bu. Aslında Tayland hükümeti onlara bakıyorlar da o konuda önemsiyorlar onları. Fakat onlar kendi tercihi olarak burada yatıyorlar. Gece falan buradan yürürseniz de hiç tedirgin olmanıza gerek yok. Aynen, geçen gece Kendi biz hallerindeler. geç vakitte buradan yürüdük geçtik. Bayağı bir evsizler var. Özellikle bu cadde üzerinde. Evet, birazdan göreceğiz. Kendi tercihleri olduğunu bilmiyordum. Evet, kendi tercihleriymiş. Galiba benim bildiğim kadarıyla Budist tapınaklarında hatta sabah kahvaltılar, yemekler de ücretsiz bir şekilde veriliyor. Evet, çünkü onlar mesela halkın Budistlere armağanı, aslında o rahiplere armağanı, oradaki monklara. Ama onlar çok az yemek yemeyi tercih ediyorlar inançları gereği. Kalan yemekleri de işte bu ölen atalarının ruhuna aslında armağan ediyorlar gibi bir şey. O yüzden o yemek kalıyor. Mesela biz turist olarak da gidip o yemeklerden yiyebiliyormuşuz. Ben onu öğrendim. Evet. Yani denemek isteyen olursa aslında ben de bir gün denemek istiyorum. Yani bir gün gidip ya işte yemek yiyebilir Şöyle miyim ufak bir şey, sizlerle aynen, diye. Evet. aynen. Değişik bir deneyim Değişik olur bir aslında. deneyim olabilir. Bakın evsizler burada.
yaşıyorlar arkadaşlar. Tabii burada iklim de uygun onların yaşaması için. Yağmur Muson sezonu, dışında. Muson dışında. Valla gece gündüz bu şekilde zamanlarını geçiriyorlar buralarda. Burada da bir otobüs durağı var ama havaalanına giden değil mi? O diğer tarafta kaldı. Buradan da havaalanına gidiliyor. Gidiliyor mu? Gidiliyor evet. Şu an kaç numara vallahi hatırlamıyorum ama gidildiğini biliyorum ben. Evet, çünkü valizle falan bekliyorlar, o dikkatimi çekti. 2 tane havalimanı var zaten. Hani onu kontrol etmek önemli. Don Mueang olan daha böyle iç hatlar ya da yakın yerler. Diğeri de aslında daha böyle uzak rotalara. Aslında ikisi uluslararası havalimanı ama dediğin gibi ikinci havalimanı daha çok iç hatlarda kullanılıyor. Evet, daha böyle ufak yakın yerlere giderken. Şöyle sizlere görüntüyü göstereyim arkadaşlar. Yani insanların maalesef durumu bu. Bu insanlara yemek sağlayan bir kuruluş falan var mı, yoksa Ben olduğunu biliyorum. Galiba getiriyorlar. Çünkü bazen yanlarında böyle yemekler görüyorum. Brezilya'da mesela vardı. Sao Paulo'da gezerken, Sao Paulo'da çok fazla evsiz var. Hatta onlarla ilgili bir video da yapmıştım ben. Bir yardım kuruluşu var. Yemek getirip dağıtıyor ama sınırlı yemek kalmayabiliyor. Orada da çok fazla evsiz olduğu için yani insanlar aileleriyle falan çadırlarda, sokaklarda yaşıyorlar. Yemek yetmeyince bu sefer hani işte insanlardan para istiyorlar, yemek istiyorlar vesaire, öyle bir durum vardı orada da. Orası ama evsizlerin olduğu bölge bayağı tehlikeliydi yani. Burada bayağı öyle bir tehlikeliydi. problem yok. Ben hep şunu diyorum Tayland'da. Biz seninle şurada oturalım. İşte 5 gece burada kalalım. Kimse gelip bize karışmaz. Herhangi bir şekilde bir tehlikesini ben hiç görmedim Tayland'ın. Valla güvenle gezebilirsiniz. Bana bazen kadın arkadaşlarım da yazıyor. Tek başıma Tayland'a gelmek istiyorum, tehlikeli mi diye. Hayır diyordum. Gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Tabi buraya dünyanın her yerinden çok farklı turist geliyor. Ya turistler tarafından bir problem yaşanabilir. Çünkü burada bazen alkol oranı çok yükselebiliyor maalesef. Ama yerli Tayland halkıyla alakalı hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Arkadaşlar Koh Sanot burası. Çok fazla müzik var. Telif yüzünden içeriye giremiyorum. Yani maalesef YouTube'un da kötü yanı bu. Böyle yürüyorsunuz, video çekiyorsunuz ama arkadan telif yiyince o kısımları yayınlayamıyorsunuz. Bayağı bir insan sirkülasyonu var, kalabalık var. Özellikle hafta sonları inanılmaz bir kalabalık var. Eğlence mekanı burası. Tabi Nana Plaza diye bir yer de vardı sanırım. Orası da eğlence mekanı. Nana Plaza'nın konsepti Oranın biraz daha farklı. Hatta dünyanın en büyük yetişkin eğlence oyun alanı deniyor. Nana Plaza. Evet, böyle 4 katlı bir yer orası. Her tarafında işte striptiz kulüpler var. Hatta girerken bir güvenlikten geçiyorsunuz. Sizi arıyorlar, öyle girebiliyorsunuz. Fotoğraf, video çekmek falan yasak Tamamen diye biliyorum. yasak. Çekerseniz tamamen şey oluyor. Bir daha oraya asla giremiyorsunuz. Ve bununla da sınırlı kalmıyormuş. Tayland polisi yani bayağı bir problem çıkartıyormuş. Bayağı bir problem yaşarsınız o tarafta. Hani oraya giderken o yüzden bence öyle fotoğraf çekeyim, video çekeyim Ama gibi telefon alıyorlar Yok, içeri. telefon alıyorlar. Ondan yana herhangi bir problem yok. Bir de pasaportunuzu da görmek istiyorlar bazen veya bir kimlik kartı. Şu karşıdaki caddeyi göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Koh Sanrod'un arka tarafına bağlanan cadde burası. Koh Sanrod olarak geçmiyor sanırım. Burası böyle biraz daha Avrupa'ya restoranların olduğu, Avrupalıların takıldığı yermiş. Bir iki tane de kaliteli bir masaj salonu var burada. Ayak masajı, sırt masajı, işte tay masajı yaptırmak isterseniz oradaki masaj salonları, yani şu caddedeki masaj salonları bir iki tanesi daha kaliteli gibi duruyordu. Fiyatları da çok pahalı değil. Gördüğünüz gibi karşıda sokak yemeği falan satıyorlar. Biz de böyle şeyde kaldık. Karşıya atladık ama ortada kaldık burada. Bizim hostelde arka tarafta kalıyor. Arkadaşlar bu arada Gökberk Tayland'la ilgili çok fazla video çekti ve detaylı videolar çekti. Tayland özelinde merak ettiğiniz bir şey varsa kanalına bakabilirsiniz. Ben bırakacağım. Gezsek de beraberiz. Bunun dışında diğer seyahatlerine de bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gittiği yerde böyle her detayı anlatıyor. Fiyatları veriyor, gösteriyor. Restoran önerileri yapıyor. Yani güncel bir bilgi bulabilirsiniz Gökberk'in Eyvallah, kanalında. teşekkür ederim Burak. Yani ben söylemek istiyorum. Yani yanımda olduğun için söylemiyorum bunu. Tayland'a gelmeden önce hani böyle bir video çekmişti ya, ne yapmam gerekir Tayland'a gelmeden. Aynen. Güncel bilgiyi ben senden aldım mesela. Eyvallah, Güvenilebilir teşekkür ederim. güncel bilgi almak çok önemli bazen seyahat etmeden önce. Ülkeye gideceksiniz. Araştırıyorsunuz, herkes yanlış söylüyor, eksik söylüyor, bir şey söylüyor. Tabii eski bilgiler Heh, değişmiş eski olabilir. bilgiler Evet, var, biz de eksik söyleme mevzusu var işte. O Buraya açıdan ben gelirken- senin kanalı seviyorum yani. bir ay diye ben buraya geldim. Ondan sonra
bir pasaportuma bir 2 ay baktım, değil mi? 2 ay olmuş. Haberim yoktu. Hala tartışıyorlar mesela. Hayır canım işte 2 aylık vize vermiyorlar falan. Ve 2 ay abi. 2 ay, direkt. Hiçbir şey sormuyorlar. 60 günü yapıştırıyor direkt. Bitti. Hangi koşullarda ATM'lerden yaşıyor? bahsetmişsindir diye tahmin ediyorum. Çok bahset yani şöyle söyledim. Hepsi komisyon alıyor. 220 Aynen, baht olması 220 lazım. baht Fix. alıyorlar. Fix. Bir de tabii Türk Bankası da birazcık komisyon kesiyor. Böyle bir 300-350 lira. Kur farkı oluyor. Kur farkı. Bazısı en yüksek 5000 baht, bazısı 10.000 baht veriyor. Ona göre bence daha yüksek çekmekte fayda var ya. Boşuna komisyon vermeye gerek yok. Tabii ama en iyisi sanırım nakit parayla gelmek En ki iyisi. komisyondan Aynen. yırtalım. direkt yırtalım. Mahalleme geldim. Güzel tatlı bir mahalle, baksanıza böyle evlerin önüne çiçekler koymuşlar. Yemyeşil. Benim hostelde burası. Rich 8 yani Rich 8 hostel. Koh Samro'da en fazla 6-7 dakika yürüme mesafesinde. Konumu güzel. Sessiz sakin, gördüğünüz gibi böyle gece rahat uyuyorsunuz yani, böyle bir ses, araba sesi, gürültü vesaire bir şey olmuyor. Bu yine kapalı ya. Hiç denk gelemiyoruz ya birkaç gündür buradaki şeyle, aileyle. Benim dükkan. Ay ay, geceliği 10 dolar kahvaltı dahil. 4 kişilik odada kalıyorum ben. Böyle perdeli, perdesini çekiyorsun abi. Mis. Kimseyle alacak verecek bir şey yok abi. Herkesle irtibatı kesiyorsun. Işığını açıyorsun, tertemiz. Bir de böyle geniş bir alan, biraz çantanı vesaire de koyabiliyorsun. Oturabiliyorsun. Böyle şeye değmiyor kafan. Güzel yani, ben memnunum açıkçası. Gelecek olanlar değerlendirsin arkadaşlar. Böyle mevlüt gibi şey var. Ayakkabıları çıkarıyorlar. Dilerseniz içeri alıyorsunuz. Güvenmiyorsanız, ama bayağı bırakan var ya. Ben terliği merliği de bıraktım. Kimse bir şey yapmıyor. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hem Pelengin hem Gökberk'in kanalını takip ederseniz ve benden yorumlarda selam gönderirseniz çok sevinirim. Beni de takip ederseniz bir an önce 200.000 olursak ve bu sene içerisinde 300.000'e çıkarsak çok mutlu olacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Adios amigos. Kendinize çok iyi bakın.